Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün de sizinle glutatyonun detaylarını açıklamak istiyorum. Biliyorsunuz çok moda oldu glutatyon. Daha önceki videolarımızda da onlardan biraz bahsettik. Onun için glutatyon nedir? Ne işe yarar insan vücudunda? Eksikliğinden ne olur? Ve neler yapmalıyız diye anlatacağım. Glutatyon çok önemli bir amino asittir. Amino asit ne demek? Amino asit proteinlerin ana maddesidir. Glutatyon hücre içi amino asittir. Vücudumuzun her hücresinin içinde. İşte beyin hücreleri, sinir hücreleri, göz, kulak, dil ne aklınıza gelirse, gırtlak, tiroid, boyun, kaslar, memeler, karaciğer, mide, bağırsak, pankreas, efendime söyleyeyim üreme organları ne aklınıza gelirse her hücrenin içinde vardır. Glutatyon amino asiti. Ama en çok nerede var? En çok karaciğerimizde var. Niçin en çok karaciğerimizde var? Çünkü glutatyon çok önemli bir antioksidandır. Yani doğal olarak vücudumuz onu üretir ki, hücrelerimiz onu üretir ki dışarıdan gelen zehirlere karşı, ağır metallere karşı, ilaçların yaptığı tahribata karşı, deterjanların yaptığı tahribata karşı, tarım ilaçlarının yaptığı tahribata karşı hücreleri korumakla, hücrelerimizi güçlü kılmakla ve de bağışıklık sistemimizi güçlendirmekle görevlidir. En çok karaciğerde yapımı vardır ve karaciğer biliyorsunuz daha önce de söylemiştik. En önemli detoks organımızdır. Şimdi detoks lafları var ya, işte doğal olarak insan vücudunda detoks organı zaten var. Ve daha da önce söylemiştik, karaciğerimizde 13.000 türlü enzim üretiliyor. Bu detokslara karşı. Yani detoks yapmak için. Ve karaciğerde detoks yapan en önemli madde de glutatyondur. Onun için bunu azaltmamamız lazım. Daha önce de söyledik. Glutatyon vücutta ne zaman azalıyor, neler azaltıyor biliyorsunuz. Gizli katil dediğimiz glutamatlar. Monosodyum glutamat. Yani Çin tuzu dediğimiz olay. Aspartam dediğimiz suni tatlandırıcı, aynı zamanda bütün suni tatlandırıcılar. Doğal da olsa, yani doğal tatlandırıcıları bana soruyorlar. O da evet, hepsi de tehlikeli. Çünkü doğal olması demek bir şeyin sağlıklı olması demek değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Neden? Yılan zehri de doğal, akrep zehri de doğal. Onun için bu doğaldır diye saldırmayın her şeye. Önemli olan vücutta sağlıklı olanları kullanmak. İşte aspartam, bir daha söylüyorum. İşte glutamat ve de trans yağlar. Bunların hiçbiri doğal değil. Bunlar vücutta ve karaciğerde glutatyonu azaltıyor. Glutatyon azalınca bağışıklık sistemi çöküyor. Glutatyon azalınca hücrelerde toksinler birikiyor. Ve de hastalıkların temeli atılıyor. Hangi hastalıklar? En başta kanser. Ondan sonra kalp krizi, kalp hastalıkları, Parkinson, ALS, MS, efendime söyleyeyim, mide bağırsak hastalıkları, karaciğer, pankreas hastalıkları, ne aklınıza gelirse, tiroid hastalıkları, bunlar hakikaten glutatyon eksikliğinde oluyor. Peki, glutatyon ne yapıyor? En önemli görevlerinden biri de ne biliyor musunuz? Hücrelerin içine yerleşmiş olan ağır metallerle birleşiyor. Hangi ağır metaller bunlar? İşte civa, alüminyum, kadmiyum, bütün bunlarla birleşiyor. Bunlarla birleştiği zaman bu ağır metalleri suda eriyen hale dönüştürüyor ve suda eriyen halde dolaşıma giren bu ağır metaller böbreklerden idrar olarak atılıyor, vücut temizleniyor. İşte detoks bu demek efendim. O halde doğa bizim vücudumuzu doğal detoks olarak organlarla yapmıştır. En başta da en önemli organımız da
bu maalesef karaciğerimizdir. Karaciğerimizi o yüzden sağlıklı tutmak mecburiyetindeyiz. Karaciğerimizin yağlanması çok önemli, çok tehlikeli. İşte karaciğer yağlanması dediğimiz göbek etrafında şişlik bunu olması hakikaten karaciğerin iyi çalışmadığını veya az çalıştığını, hastalıkların temeli attığını gösteriyor efendim. Bundan sonraki videomuzda da karaciğer yağlanmasına değineceğiz. Lütfen çok rica ediyorum. Birçok çalışma glutatyonun hakikaten vücutta üretilen glutatyonun çok faydalı olduğunu, koruyucu olduğunu gösteriyor. Damardan verilen glutatyonun yani fabrikasyon glutatyonun bu kadar etkisi olmadığı da çalışmalarda gösterilmiştir. Mevlana'nın bir lafıyla bitirelim. Mevlana diyor ki, bir çalışmayla, bir delille 40 bilim adamını ikna ettim. 40 delille bir cahili ikna edemedim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın efendim.